Ya hocam yapay zeka demişken Anatolian Physics Rock Lab ne diyorsunuz? Yani ne acayip kafa değil mi ya? Betül B göndermiş. Betül B niye diyorsam. O da bende de bir delirme başladı. Hep beraber artık gidiyoruz. Arş-ı Alâ'ya. Şimdi bu ilginç bir şey hakikaten. Hiç dinledin mi Özgün bu Anatolian Psycho Rock, Psych Rock Lab gibi bir şey. Tamamen yapay zeka. Evet. Baştan sona. Her şey Evet, yapay evet. zeka. İnanılmaz. Yani ben bunları bir dinledim. Mükemmel yani hakikaten. Çok güzel coverlar var. Yani ve baksana izlenmelere bak. Milyonlarca. Yani mesela bunu ne olarak adlandıracağız? I don't know. Bilmiyorum. Ama bugün konuştuğum bir teori var. Evet. İsterseniz gelin ondan biraz bahsedelim. Bir açalım. Şimdi bu hızda yapay zeka şarkıları coverlayıp düzenlemeye devam ederse ve bu hızda videolar, hatta klipler, hatta filmler, hatta film müzikleri, yani insanı dışarı çıkarmaya başlıyorsak, çünkü buradaki hiçbir şarkıcı gerçek değil. Şimdi şöyle bir açayım. Yayınlandığı için telif de yiyebilirim bundan. Hatta düşünün yani. Bakın. Bundan telif yiyebilirim. İletişime geçin diyor mesela, bakın. Şimdi bu normalde telif içeren bir şey çünkü. Mantık olarak. Bakın. Göstereceğim size. Merdo merdo burası gurbet. Okey. Şimdi bu tarz şeylerde biz farz edin ki sevgili arkadaşlar hep beraber üretmeye devam ediyoruz bu tarzda. Anadolu'nun anonim parçaları vesaire yüzlerce şey değil mi? Ya abi yapay zeka bundan binlerce oluşturabilir. Belki bir saatte binlerce oluşturabilir. Film de öyle. Ya bir saatte binlerce film oluşturabilecek bir güne geleceğiz biz. Yani internete gireceksiniz ve yapay zeka filmleri siteleri olacak. Bunları yaşayacağız. Şu an hani bir sürü site var ya, Netflix'te filmler yayınlanıyor ya. Onun gibi bir site olacak, siteler olacak ve yapay zeka kategorisinde günlük 500 bin film girecek. Abi bunların hangisini takip edeceksiniz? Ya şu an mesela ilk başta bunları yakaladınız. Aa ne ilginçmiş diye bir kere izlediniz. Bir tane daha çıktı bundan. Bir tane daha çıktı. 100 tane daha çıktı. Hangisini alacaksınız abi izlemeye? Arkadaşlar dikkat edeceğiniz bir nokta var. Bence buna iyice dikkat etmeniz lazım. Bu hızda üretilmiş bir yapay zekayı yapay zekadan başka birinin inceleme ve takip etme şansı yok. Farkında mısınız bilmiyorum. Merve, bak bir bunu düşünün, son söylediğim şeyi. Bu hızda üretilmiş yapay zeka ile ilgili içerikleri artık insanların değil, ne diyor bak Özkan? Hocam günün sonunda makine için üretecek. Doğru. Yani bu gidişat şu anki bu, yani bunu kullanıyoruz, içerik yapıyoruz, YouTube'dan gelir elde ediyoruz vesaire sistemi bir gün insana değil kendisine yapacak. Her alan öyle. Bunun sonucunda ne olacak peki? Ya bir level daha gidelim. Özgün hiç unutma. Bunu bir ekle. Unutma. Giriş biraz sonra sana bırakacağım. Bunun sonunda ne olacak bir anda? Gün gelecek. Yapay zeka bizi beğenmeyecek. Çünkü robotlara dinletecek abi. Aramızda mesela düşünsenize hepimizin evinde birer robot olduğunu düşünün. 2'şer tane robot. Ve yapay zekanın hızını yapay zeka takip edebiliyorsa onlar izleyecekler bunları. Biz ne yapacağız? Kendin çal, kendin oyna dönemi diyoruz. Özgün yayının başlığı bu. Kendin çal, Evet. kendin oyna. Sende. Cuma günü neyse. Sende Özgün. Sende buyur. Cuma günü Spotify'da hocam Top 50 listesinde Nick Binler başa çıktı. Herkes işte Nick Binler'i ve Eylülzade şarkısını gerçek şarkıcı zannediyordu. Yani fotoğrafları yoktu ama Nick Binler'in yapay zeka olduğu öğrenildiği andaki o şoku ben sosyal medyada gördüm. Nasıl yani, yapay zeka mıydı bunlar diye. Ve yani Spotify'da listeye girmesi olay oldu resmen. Evet. İlk defa yani bir yapay zeka grubu Türkiye'de Top 50'de çok dinlenenler arasında yer aldı. Doğru. Yani
Bu aslında Özgün her şeyin başlangıcı. Şu an bir şey yok. Şu an sadece ne var insanlar için? Aa öyle aa diye bakıyorsunuz değil mi? Şaşkınız şu anda. Aa ne güzel. Hani bunu kullanıyor herkes. ChatGPT kullanıyorsun. Bir şey ödevini yaptırıyorsun. Aa hep aa değil mi? Yani işte mesela İngilizce konuşuyorsun, pratik yapıyorsun. Aklımıza bir soruyor, mail yazdırıyoruz. Değil mi? Bir sürü şey kullanıyoruz. Ya bu hızla üretilmiş bir şeyi şu an biz kullanıyoruz. Ya bunlar bizim düşündüğümüzün çok daha fazlasını üretecekler. Bu hikaye yani. Bu hikaye şu anda. Ve bir gün biz onların hızına yetişemeyeceğiz. Yani çünkü bizden çok daha üstler. Bir insan kaç tane şarkıyı algılayabilir? Kaç tanesini takip edebilirsin? Hepsini takip edebilir abi. Ama biz değil. Ya, zaten müzik bilmeden müzik yapabiliyorsak robotlar neler yapar? İşte aranje yapıyorsun. Film müziği yapıyorsun. Enstrümantal ne istiyorsanız yapar. Yapın uyduruk bir sözünüzü yazın Sunoya'ya şarkı. Ve mükemmel coverlar. Mükemmel. Sektör bitti zaten Esra. Bakın gerçeği söyleyeyim size. Yok zaten sektör diye bir şey. Mesela şu Anatolian bakın şimdi Anatolian Rock Lab'ın yaptığını yakında yüzlerce kanal yapacak. Yüzlerce. Yani bu ilk yapan olarak sadece kalacak. Veya ikinci yapandır. Kim kaçıncı olduğunu da bilmiyorum. Onun üzerinden konuşmak istemiyorum. Yani bununla alakalı bir eleştiri değil. Bunun yaptığını zaten yüzlerce kişi yapacak. Binlerce yapılacak. O zaman hangisini takip edeceksiniz? Bak mesela Psychedelic Derviş yapmış. Anatolias Records bir tane daha yapmış. O bitmez. Ya bu sadece bir başlangıç. O zaman ne olacak? Şu an 117 bin abone takip ediyor mesela burayı. Onları nasıl takip edeceksiniz? Bir de şu var hocam. Yani fikirsel anlamda söylüyorum. Mesela Nick Binler ödül alsa önümüzdeki yıl alma şansları çok yüksek. Tabii. Eylül zaten çok dinlenen bir şarkı. Ödülü kim Bu alacak? ödül kime verilecek? Suno AI'ya mı? Yoksa bu içeriği üreten kişiye mi? Kim alacak ödülü? Evet ben bunu soruyorum mesela ödül verenlere. Kime vereceksiniz? Yok. Hiç kimse bir şey... Ya bu yapay zekaya ödül versen yapay zekayı yapana ödül vermen gerekiyor. Doğru değil mi? Eurovision'u kazandığını düşünelim. Küpa ülke mi alacak? Yapay zekayı formatlayan kişi mi? Şimdi ben de onu diyeceğim Özgün. Seneye veya bu sene farz et 5 tane şarkı yapay zeka ile oluşturulmuş olsun. Söz ve müziği. Çok kolay değil mi? Eurovision'u kazanacak şarkı üret bana. Bak. Sözü yazdın. Ne tarz bir aranje yapsam? Fikirlerini aldın. Ve binlerce aranje ürettin. Aralarından bir tanesini seçtin. Yarışmaya katıldın ve birinci oldun. Ne olacak Özgün? Kime ödül vereceksin? Evet. Ya ödülün sahibi kim? Kazanmış olacak? Tabii. İnsanla ilgili hiçbir şey yok. Aynı şekilde oyunculukta da mesela. Hı. İşte Oscar'ı yapay zeka üretimi bir karakter alsa. Evet. Film sektöründen. Evet. O karaktere mi ödül gidecek? Onu formatlayan, kodlayan kişiye mi ödül gidecek? Oscar. Bak mesela Ben Favorito diyor ki kodu giren alacak şansı sayesinde. Mi acaba? Bence ona da vermeyecekler. Kim alacak abi? Eurovision yapay zeka. AI Eurovision diye bir yarışma daha mı olacak acaba? Ha bunu bir de şöyle bir şey düşünün. Siz mesela AI bir yarışma yaptınız. Niye birincisini insanlar belirliyor? Ya birincisini de yapay zeka belirlerse ne olacak? O zaman siz niye kime yapacaksınız bu yarışmayı? Ya onu diyorum ya bütün sistem robotların robotları izlemesine doğru gidiyor. Bilmiyorum hissediyor musunuz ve farkında mısınız? Kendin çal, kendin oyna. Gittikçe buraya doğru gidiyor. Yakında karar mekanizması olmaktan çıkabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Aynı hissi ben de yaşıyorum şu anda çünkü. Ya bu yayınlar mesela ne güzel günlerdi diye hatırlayabiliriz Özgün. Ya ne güzeldi ya. Şarkıcıları izliyorduk, onların becerilerini değerlendiriyorduk ve hayranlık duyuyorduk. İleride hiç kimseye hayran olmayabiliriz.